Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Sibel Özgür YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle son derece samimi bir sohbet yapacağız. Bu video belki de bugüne kadar çektiklerimin içinde en samimi olanı olacak. Sadece sohbet edeceğiz akışta. Bakalım ortaya neler çıkacak. Eğer kendinizi çok çaresiz, çok ümitsiz, dibe vurmuş ve kaybolmuş hissediyorsanız bu videoyu mutlaka izleyin dostlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, bugün gerçekten çok samimi bir şekilde içimden geldi bu videoyu sizlerle paylaşmak. Aslında ben bu kanalı kendime bir arşiv olarak açmıştım. Bu şekilde planlamıştım ilk açtığımda. Yani zaman zaman yolumu kaybettiğimde, ümitsizliğe düştüğümde, bunaldığımda, dibe vurduğumu hissettiğimde açıp seyretmek için sanki bir başkasını izliyormuşum gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani kendimi hatırlatmak, iyi hissettiğim zamanlarda çektiğim o videolarla aslında size bir şeyler söylüyormuş gibi yaparken kendime söylemek, o videolardaki o tavsiyeleri, o tecrübeleri kendime hatırlatmak için aslında ilk başta bunu yapmıştım. Biliyorsunuz YouTube çok güzel bir arşiv bu anlamda. Ancak tabii ki bunu yaparken de eğer benimle birlikte aynı durumda olan kişiler için bir umut olabilecekse ne âlâ. Bu nedenle aslında çıktığımız bu yolda, bu hayat yolculuğunda hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz, emin olun. Bu kameranın karşısına geçip sizlere bir şeyler tavsiye eden insanlar, yaşam koçları, psikologlar ya da profesörler sizden çok farklı bir hayat yaşamıyorlar. Hatta belki ve çoğu zaman çok daha beterini yaşıyorlar. Ve geçtikleri o ruhun karanlık gecesinde o yaşadıklarını aslında sizlerle paylaşarak kendi buldukları o karanlığın içindeki çıkış noktalarını sizinle paylaşıp sizin de belki bir çıkış noktası bulmanıza destek olabilmek için paylaşıyorlar. Buna böyle baktığımız zaman aslında bu videoları çeken insanların mükemmel hayatlar yaşamadığını bilmelisiniz. Yani benim sizden çok farklı, çok şahane, çok mükemmel bir hayatım yok. Zaten o yüzden buradayım. Eğer ben bugün bu videoları çekecek ilhamı ve motivasyonu içimde bulabiliyorsam demek ki ben de çok karanlık yollardan geçmişim. Çünkü karanlığın içinden geçmeden aydınlığı yakalayamıyoruz ki hala bilmem gereken, öğrenmem gereken bir sürü şey olduğunu düşünüyorum. Hala yolculuk tamamlanmadı. Yolculuk öldüğümüzde de tamamlanmayacak. Yol devam edecek. Ve şunu bilmek çok önemli. Aslında biraz heyecanlıyım çünkü dediğim gibi ilk kez belki de bu kadar samimi bir sohbet yapacağım sizlerle. Hiç planda olmayan bir günde, planda olmayan bir şekilde, hiçbir hazırlık yapmadan sizlerin karşısına geçmenin heyecanını yaşıyorum aslında. Sanki ilk kez video çekiyormuşum gibi. Neden böyle oldu bilmiyorum inanın. Ama hani diyorum ya hep size, hayat dalgalı bir deniz ya da biz bir deniziz, aslında okyanusuz. Her insan ayrı bir okyanus. Dibinde bilinmeyenlerin olduğu, gizemlerle dolu, keşfedilmeyi bekleyen, tıpkı dünya üzerinde mesela insanlar Ay'ı, Mars'ı keşfetmiş, oralara ayak basmışlar ancak okyanusları keşfedememişlerdir. İşte biz de birer okyanusuz aslında ve altımızda o kadar çok gizem var ki çözülmeyi bekleyen. Şimdi gelelim asıl konumuza. Bazen kendimizi gerçekten dibe vurmuş gibi hissederiz. Sanki dünyanın bütün dertleri bizim üzerimize çökmüş ve bu dünyada bizden daha dertli birisi yokmuş gibi hissederiz. Tanıdık geliyor mu? Gerçekten böyle hissettiğimiz oluyor mu? Yani bu öyle bir duygu ki o an kendinizi yalnız hissedersiniz. Etrafınızda kim olursa olsun. Yalnızsınızdır. Çünkü insan psikolojisi aslında burada da egonun devreye girmesiyle beraber
en dertli benim. Şu anda en dibe vurmuş insan benim. Bakın bunu da bize yaptıran yine egodur aslında. En olmak, en dertli. Sen benim neler yaşadığımı biliyor musun? Ben neler çektim sen biliyor musun? Yani oradaki o aslında dibe vurmuşlukla bilinçaltı düzeyde ama bilinçli olarak değil. Bununla övünen o kadar çok insan var ki aslında. Ve biz onunla övündükçe en dertli benim, şu an benden daha beter kimse yok psikolojisine girdikçe bilinçaltımız bizi o seviyede tutmak için çabalıyor, emin olun. Şimdi dibe vuruşlar aslında çok iyi değerlendirilmesi gereken zaman dilimleridir. Eğer dibe vurduğunuzu hissediyorsanız, o düşüşü hissedip o vuruşun acısını hissediyorsanız ruhsal olarak ve artık bundan daha da dibi yoktur diye düşünüyorsanız ve kaybolduysanız karanlığın içinde, aslında bu çok umut vaat eden bir durum. Çünkü işte yükseliş o dibe vuruştan sonra başlar. Yani gecenin en kör karanlığı, hem karanlığının hemen arkasından güneşin doğmaya başlaması gibi. Eğer böyle hissediyorsanız gerçekten aslında çok da kötü bir durumda olmadığınızı, tam dönüm noktasında olduğunuzu ve bundan sonra dalganın yukarıya doğru çıkacağını bilmeniz lazım. Bilmemiz lazım. Bunu benim de bilmem lazım. Eskiden böyle durumlarda yalnızca dibe vurduğum zamanlarda sadece orada kalacağımı ve oradan bir daha çıkamayacağımı düşünürdüm. Ama her seferinde yükseldim. Sonra tekrar düştüm. Yükseldim. Sonra tekrar düştüm. Hayatın böyle bir şey olduğunu idrak etmeye başladıktan sonra aslında her yükselişin zirveye çıkışına arkasından bir düşüş geleceğini beklemekle birlikte her düşüşün arkasından da bir yükseliş geleceğini beklemeye başladım. Çünkü bu artık hayatın kuralıydı. Çünkü ben sonsuza kadar o dipte kalamazdım. Böyle bir şey mümkün değil. Bu dibe vuruşlar ve kaybolmuşluklar aslında hayatta ne istediğimizi tam olarak bilememekten de kaynaklı. Kim olmak istiyoruz? Ne istiyoruz gerçekten? Ne olmak istiyoruz? Nerede olmak istiyoruz? Birçok insan bunu netleştirmiş olabilir kafasında ama netleştiremeyen o kadar çok insan var ki. İşte kaybolmuşluğun sebebi bu. Çünkü elinizde bir harita yok. Karanlığın içinde bilinmeyen bir coğrafyada kayboluyorsunuz gibi düşünün. Bir haritanız yok. Ne istediğini bilmek, elinde bir harita olmasıdır. Bu yüzden hedeflerinizi netleştirin diyoruz aslında. Şimdi içinde bulunduğunuz o karanlık kör kuyu ve kendinizi yalnız hissettiğiniz o kör kuyu, şunu bilmeniz çok önemli yalnız hissetme konusunda. Emin olun herkes böyle hissediyor ve demek ki yalnız değilsiniz. Çaresiz hissedilen durumlarda gerçekten hayatınızda sizden çok daha beter hayat yaşayan insanların, çok daha çaresiz durumda olan insanların olduğunu bilmek sizi rahatlatabilir belki. Ama bu bir gerçek var, evet. Yalnız değilsiniz. Bu arada hiçbir şey yokken de böyle hissedebilirsiniz. Ortada hiçbir şey yoktur aslında. Ama o öyle hissetmek ya konfor alanınız olmuştur artık ya da öyle hissetmekten besleniyorsunuzdur. Ya da en önemli sebeplerinden biri yine az önce söylediğim gibi bir rotanız yoktur, bir hedefiniz yoktur. İsteklerimizi gerçekleştirmede çekim yasasını kullanmanın öneminden sık sık bahsediyoruz. Ancak dediğim gibi çekim yasasının işleyebilmesi için de ilk önce ne istediğinizi belirleyerek başlıyorsunuz. Ne istiyorsunuz bu hayattan? Şimdi o kör karanlığın içinden nasıl çıkacağız? Bunu konuşuyoruz. O kaybolmuşluğun içinden nasıl çıkacağız? Bunu konuşuyoruz. Depresif hissetmeler, yataktan çıkamamalar, insan içine karışmak istememeler, yaşamak istememeler. İşte bunların içinden nasıl çıkacağımızı konuşuyoruz aslında. Bu arada böyle hissetmek gayet normal. Burada utanılacak, sıkılacak hiçbir şey yok. Hepimiz, her insan hayatında böyle mutlaka hissetmiştir. Böyle hissettiği bir dönem olmuştur. Benim olmadı diyen de çok azınlıkta insandır. Yani inanmıyorum ben çoğu kişinin ben hayatımda hiç böyle hissetmedim diyeceğine. O yüzden bunun çok normal bir şey olduğunu da kabul etmek çok önemli. Şimdi çekim yasası ne istediğini netleştirmekle başlar dedik. Kendinizi
kapattığınız ev, içinden çıkamadığınız yatak, her neredeyseniz şu anda, fiziksel olarak her neredeyseniz, öncelikle bir durup düşünmek lazım. Size iyi gelen bir aktiviteyle başlayabilirsiniz. Anlıyorum, yataktan çıkmak istemiyorsunuz ama bunu başarabilirseniz, ilk adımı atıp o yataktan bir çıkıp bir adımı dışarıya atabilirseniz eğer, kısa bir yürüyüş esnasında. Bakın, kısa bir yürüyüş çok iyi gelir. Böyle bir yürüyüşe çıktığınızda zihninizi toparlamaya başlarsınız. Acele etmeyin. Her şeyi hemen netleştirmek zorunda değilsiniz. Ancak önce bir sakinleşmek gerekiyor. Şimdi biraz rahatladıktan sonra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Rahat bırakın kendinizi. Bir şey düşünmenize gerek yok. Bir şey planlamanıza gerek yok. O panik halinden, ya ben ne yapacağım şimdi? Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Bu iş nasıl çözülecek? Siz kendinizi sıkıştırdıkça iş çözülmeyecek. Daha da kör düğüm olacak. O yüzden önce bir gevşemek, enerjiyi gevşetmek lazım. Şey gibi düşünün bunu. Biz Türkler bir alet çalışmadığında ya da bir aksadığında, böyle bir mekanizma aksadığında ne yapıyoruz? Kapatıyoruz, tekrar açıyoruz, değil mi? Siz de kendinizi arada bir kapatıp tekrar açın. İşte o kapatıp açma aralarını kısa yürüyüşler gibi ya da sevdiğiniz, hoşlandığınız bir şey yapmak gibi düşünebilirsiniz. İşte böyle başlamak gerekiyor aslında. Biraz kendinizi toparladıktan sonra yavaş yavaş kim olmak ya da bu hayatta ne olmak istediğinize dair bir şeyleri kafanızda netleştirin. Şimdi siz içinde bulunduğunuz ruh halinde etrafa sinyaller yayıyorsunuz. Artık günümüzde her şeyin enerji ve frekanstan oluştuğunu biliyoruz. Bunu birçok insan artık biliyor. Bu bilince ulaştı. Eğer siz bir enerjiyseniz, yürüyen bir enerjiyseniz ya da oturan bir enerjiyseniz, oturduğunuz yerden bile içinde bulunduğunuz ruh haliyle sinyaller yayıyorsunuz. Dalgalar halinde sinyalleri yayıyorsunuz. Ve bu sinyaller yayıldıkça tıpkı bir okyanusun ortasında oluşan tsunami gibi gittikçe büyüyerek kıyılara doğru ulaşıyor. Yani şöyle düşünün. Şimdi tsunamiler nasıl oluşur? Denizin ortasındaki, okyanusun ortasındaki bir kıta hareketi sonucunda mesela kıta bir anda yükselir. Yükselen sular önce yavaş dalgalarla, daha sonra gitgide büyüyerek kıyıya doğru yaklaşır ve tsunamiler oluşur. Siz de kendinizi böyle düşünün. Farz edin ki siz bir okyanussunuz. Her zaman söylüyorum, insan bir okyanustur. Ve o okyanusun tam ortasında öyle bir harekete başlıyorsunuz ki, bakın, ilk adım. Olumlu ilk adım. Yani çekimi başlatan o ilk adımdan bahsediyorum. Bu sizin ne istediğinize karar vermeniz olabilir mesela. İlk adımı başlatıyorsunuz. İlk yükselme hareketi orada başlıyor. Sonra dalgalar gitgide yayılıyor, yayılıyor. Gitgide büyüyerek kıyılara doğru gidiyor. Burada işin güzel olan tarafı şu. Bir bumerang gibi yaydığınız o dalgalar, o frekanslar size geri dönüyor. Büyüyerek dönüyor. Yani tsunami metaforuna örnek vermemin sebebi buydu aslında. Çünkü ilk hareket başladıktan sonra aynı şiddetle, aynı kuvvetle dönmüyor size. Büyüyerek dönüyor. Bir bumerang gibi çarparak, mesela dalgaların duvarlara çarpıp size geri döndüğünü düşünün. Bu şekilde bir şey bu. Anlatabiliyor muyum? Bu arada iyi ya da kötü fark etmez. Yaydığınız her türlü frekans, kötü de büyüyerek dönüyor. Yani olumsuz, negatif frekanslar da size büyüyerek geri dönüyor. Pozitif olanlar da, güzel olanlar da size büyüyerek geri dönüyor. Yani burada iyi kötü diye ayırt etmiyor evren. Size bir bumerang gibi bütün yaydığınız o sinyalleri geri gönderiyor. Şimdi burada önemli olan bir diğer faktör, biz o kadar çok ne istemediğimize ve bizi neyin mutsuz ettiğine odaklıyız ki, ne istediğimiz ya da bizi neyin mutlu ettiği konusunda hiç kafa yormuyoruz. Çünkü ya bunu hak etmediğimizi düşünüyoruz ya da buna zaman ayıramıyoruz. Günümüz şartlarında bunun pek de mümkün olmadığını düşünüyoruz. Bana iyi gelmiyor, şu bana iyi gelmiyor, bu bana iyi gelmiyor, burada mutsuzum. Yani olumsuz olana o kadar odaklıyız ki. Olumlu olana odaklanamıyoruz. Kendinizi iyi hissetmeniz burada kilit noktası. Kendinizi iyi hissetmenin bir yolunu bulmak zorundasınız. Yani bunu bulmak zorundayız. Ben kendim için de söylüyorum. Kötü hissettiğiniz anda
Hiç önemli değil ne yaptığınız. Bir müzik açıp dans etmek olabilir, bir şarkı dinlemek olabilir, şakalaşmak olabilir, kahkaha atmak olabilir, sevdiğiniz bir hobi olabilir. O an için size iyi hissettirecek şey, yani sizi o olumsuz kötü ruh halinden, o depresif halden alıp götürecek her şey olabilir. Siz yeter ki kendinizi iyi hissedin. Bakın bu çok önemli ya. Kendimi mi kandırıyorum acaba diye düşünmeyin. Siz gülebiliyorsanız, kahkaha atabiliyorsunuz. O güzel hormonları, sizi heyecanlandıran, size iyi gelen hormonları salgılayabiliyorsanız o anda ne yaptığınızın bir önemi yok. Elbette ki başka insanların özgürlük alanını kısıtlamayacak şekilde kendinizi iyi hissetmenin bir yolunu bulun. Yani herkes ufak tefek fark etmez. Bakın dediğim gibi sevdiğiniz bir şey içmek olabilir. Kendinize küçük küçük böyle zamanlar ayırmak olabilir. Şimdi hep şöyle düşünürüz ya biz. Şu iş çözülsün, ben kendimi şöyle bir ödüllendireceğim. Bu işim olsun, şunu yapacağım. Ya o iş olmadan onu yapmak önemli. Tam tersine çevireceğiz olayı. Birazdan size detaylarıyla bunu da anlatacağım. Bakın çekim yasası evrenin en güçlü yasasıdır. Bunu bilmemizi elbette ki istemiyorlar. Çünkü insanoğlunun güçlenmesini istemiyorlar ama o konulara hiç girmeyeceğim. Burada önemli olan bizim için çekim yasasını en iyi nasıl kullanabiliriz? Evrenin en kuvvetli yasasını kullanabilecek güç hepimizde varken bunu nasıl kullanabiliriz? Burada asıl mevzumuz bu aslında. İstemediğiniz değil, istediğiniz şeye odaklanın. Sevmediğiniz değil, sevdiğiniz şeye odaklanın. Olumsuza değil, olumluya odaklanın. Yani kendinizi çok kötü hissettiğinizde, dibe vurmuş hissettiğinizde bu durumun içinden çıkabilmek için hemen o içinde bulunduğunuz durumun karşıt durumuna geçme konusunda kendinizi eğitmeniz lazım. Ufak ufak alıştırmalar yaparak, küçük küçük şeylerden başlayarak nasıl geçebilirim ben o alana? Ufak yani her şey olabilir dediğim gibi. Bu konuda kendimizi eğiteceğiz. Ben bu ruh halinden olumlu bir ruh haline nasıl geçiş yapabilirim? Bunun yolları nelerdir? Çünkü her insana göre değişir. Kimi bir müzik açar dediğim gibi, iyi bir müzik, güzel bir müzik dinleyerek geçer. Kimi çok sevdiği bir arkadaşını arar, onunla konuşur. Kimi ailesine sarılır, kimi çoluğuna çocuğuna sarılır. Yani bu her neyse ya da evcil hayvanınıza sarılırsınız. Her neyse bu, size iyi gelen her şeyi o anda değerlendirmelisiniz. Şimdi bilmemiz gereken en önemli şeylerden birisi. Bu çekim yasası denen şey, evet evrenin en güçlü yasası. Ancak burada aslında bizim için evet güzel bir şey, olumlu bir şey, iyi kullanıldığı sürece. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu çekim yasası 7/24 sürekli çalışıyor. Yani iyiye de çalışıyor, kötüye de çalışıyor. Siz hayatınızda çektiğiniz bütün olumsuzlukları kendiniz çekiyorsunuz aslında. Yani o yüzden dostlar, bunun hani belli bir zaman aralığı yok. Şöyle düşünmeyelim. Biz sadece kendimizi iyi hissettiğimizde, olumlu hissettiğimizde isteklerimizi çekebiliyoruz. Çekim yasası o zaman çalışıyor. Hayır, siz kendinizi kötü hissettiğinizde de çekim yasası çalışıyor. Diyorum ya sürekli aktif. Bu nedenle siz olumsuz hissettiğinizde de kötüyü çektiğinizi bilmeniz gerekiyor. İşte o yüzden diyorum öyle hissettiğiniz durumlarda acilen hemen diğer tarafa geçiş yapmanız lazım. Dedim ya dalgalar şeklinde yayıyorsunuz daha büyüğü size geri dönüyor diye. İşte bu sebepten dolayı. Yani yaşadığınız, şu anda yaşadığınız her şeyi kendinize siz çektiniz aslında. Bunu kabullenmesini zor biliyorum. Bunu başta ben de kabullenemedim. Bakın ne diyorum size, çok samimi bir video olacak. Ben de kendimle ilgili bazı itiraflarda bulunacağım aralarda. Ben şöyle düşünüyordum ya, ben aptal mıyım ya, nasıl çekebilirim kendime böyle bir hayatı? Çok kolay bir hayat yaşadığımı ya da videolara baktığınızda ya da bu anlattıklarıma bakınca çok böyle mükemmel bir hayat yaşadığımı düşünüyorsanız, eğer yani düşünen arkadaşlar için söylüyorum bunu, çok fena halde yanılıyorsunuz. Belki yaşadıklarımı size bir gün anlatırım. Şu anda bazı nedenlerden dolayı anlatamıyorum. Anlatmamayı tercih ediyorum. Doğru zaman olmadığını düşünüyorum. Bazı arkadaşlar da yorumlar bölümüne yazıyorlar. İşte siz de anlatın hayatınızdan kesitler, örnekler verin bize diyorlar. Elbette ki bunu çok isterim. Ancak şu anda bunu yapamıyorum dostlar. Çünkü bazı süreçler var ve bu süreçleri tamamlamamız gerekiyor. Tamamlamam gerekiyor yani kendi hayatımla ilgili. Yani yaşadığım bütün olumsuzlukları, bütün kötülükleri, bütün
içinden çıkılmaz durumları aslında ben çektim kendime. Çünkü o negatif ruh halinde kaldım ve pozitif ruh haline geçmenin bir yolunu bulamadım. Tıkandım kaldım o kapanın içerisinde, tıkandım kaldım. O tarafa geçebilseydim belki o yaydığım dalgalarla birlikte daha iyi bir sonuçlar alabilirdim. Ama işte belki de bunu öğrenmek için, bugün bu videonun karşısına geçip bunları anlatabilmek için ya da hayatımla ilgili bazı şeyleri iyileştirebilmek için belki de bu böyle oldu. Her şey olması gerektiği gibi olur diyoruz. Evet, yaşadıklarımı ben çektim. Yani bunu bakın, bunu kabul ederseniz yolunuz daha kolaylaşır. Ama bunu kabul etmezseniz o kabul etmeme aşamasında tıkanır kalırsınız, ilerleyemezsiniz. Bunu kabul edin ya. Yaşadığınız her şeyi, şu anda yaşadığınız her şeyi, size bunları yaşatan insanları, olayları, durumları hepsini siz çektiniz kendinize. Ya burası çok net. Anlatabiliyor muyum? Çok net yani. Bunu kabul edeceğiz. Başka şansımız yok. Kuşlarım çok fazla ses yapıyorlardı. Onları içeri odaya götürdüm. Sürekli ötüyorlar. Herhalde onlar da yayına katılmak istiyorlar ya da bize anlatmak istedikleri bir şey vardı bilmiyorum ama çok fazla öttüler. O yüzden sizi rahatsız etmemeleri için götürdüm, koydum şimdi odaya onları. Evet, ne diyorduk? Yaşadığımız her şeyi kendimize biz çektik. Yani bunu kabul edeceğiz. Şimdi olumlu düşünmenin ve olumlu bir pozitif bir ruh haline geçmenin önemi nedir? Burada arkadaşlar olumlu düşünce, yani yapıcı düşünce, olumsuz düşünceden kat kat daha fazladır. O yüzden o dalgalar halinde yayılan frekanslar, sizden giden enerjiler, olumlu enerjiler çok daha büyüyerek size geri döner. O yüzden yapıcı düşünmenin temelini öğrenmek ve bunu hayatımıza uygulayabilmek çok önemli. Ancak çok kolay bir şey değil yani. Düşünsenize 40 yaşındasınız mesela. 40 yıldır artık o kalıplara alışmışsınız bir şekilde. Onu değiştirmek bir anda kolay bir şey değil yani. Ama bir yerden de başlamak lazım. Yani bir şekilde olumluya geçişin, o geçişin nasıl yapıldığını, nasıl o düşünce yapısına sahip olacağınızı, o ruh haline nasıl gideceğinizi çalışarak, yavaş yavaş kendinizi eğiterek yapabilirsiniz. Şimdi bunu düşüncelerinizi değiştirerek yapabilirsiniz mesela. Ama burada da şu var. Şimdi düşünceler aslında önemli değil dostlar. Ben bir video çekeceğim ve bu videoda geçmişimizi değiştirmekle ilgili bir konu detaylı bir şekilde anlatacağım. Ancak şimdi biraz bahsetmek isterim. Şöyle ki, bir düşünce size çeken şey düşünce değildir aslında bir şeyi. O düşüncenin yarattığı histir. Olaylar ve kişiler hakkındaki düşüncelerinizi değiştirmeye başladığınız zaman dolayısıyla hisleriniz de değişecektir. Yani o değişen hislerle birlikte de bu etkiyi yaratabilirsiniz. Olumsuzdan olumluya geçme etkisine. Örneğin bir insanın size zarar verdiğini düşünüyorsunuz ve bu size çok kötü hissettiriyor. Ve o anda dibe vurdunuz. Yani bu insan nasıl bana bunu yapar dediniz. Ancak düşüncenizi değiştireceksiniz olayla ilgili. Belki de haklısınız. Evet, bu insan size zarar vermek istedi belki de. Ama ya vermek istemediyse? Bir de böyle bir durum var. Olaya biraz daha iyi tarafından bakmak. Bakın, aynı kişi, aynı olay, düşünce yapısını değiştiriyorsunuz ve dolayısıyla o düşüncenin size yarattığı o hissiyatı, o etkiyi değiştiriyorsunuz. Yaydığınız frekans, enerji değişiyor, bir anda yükseliyor. Kendinizi daha iyi hissetmekle alakalı bir şey bu. Anlatabiliyor muyum? Yani nasıl geçeceğiz? Şimdi ya ben bu insan beni aldattı. Ben bununla ilgili nasıl iyi düşünebilirim Sibel Hanım? Haklısınız, evet, bakın zor olan kısmı bu zaten. Ama burada da bu insan size belki de iyilik yaptı. Siz onu terk edemeyecektiniz, onu bırakamayacaktınız ve bu insan size iyi gelmiyordu. Zaten size iyi gelecek bir insan olsa sizi aldatmazdı. Demek ki artık o insanla yürümemeniz gerekiyor hayat yolunda. Demek ki frekansınız değişik, farklısınız, uymuyorsunuz birbirinize. Bakın, olaya bakış açısına bakın, nasıl değişiyor bir anda, değil mi? Ya da küçük bir, Allah korusun tabii başımıza gelmesin kimsenin, küçük bir kaza yaptığınızı farz edelim. Eve geldiniz, işte arabanın masrafını düşünüyorsunuz, onu düşünüyorsunuz, bunu düşünüyorsunuz, hep ya daha kötüsü olsaydı falan diyorsunuz, tamam. Ama belki de yaptığınız o küçük kaza ya da bir işinizin aksaması,
Sizi maddi zarara sokan bir aksamadan bahsediyorum. Belki de sizi bir şeyler korudu. İşte bunlara bakın, düşünce yapınızı değiştirerek olaylara kattığınız anlamı, önemi, size hissettirdiği şeyi değiştirerek de bunu yapabilirsiniz. Pozitif alana geçme anlamında. Evrenin bizimle haberleşme şekli hislerimiz aracılığıyladır. Bize bir his gönderir ve biz o hisle hareket ederiz aslında. Bu bu evrenin bizimle bir haberleşme şeklidir. Aynı şekilde biz de hislerimizle, evrenle haberleşiriz. Yani iyi hissettiğimiz zaman deriz ki ben iyi hissediyorum. Bana güzellikleri gönder. Şu an hazırım. Güzelliklere hazırım. İstediğim hayalimdeki şeye hazırım. İyi hissediyorum kendimi. Hislerim değişti. Mesajı verirsiniz aslında. Evren bakar size. Kendinizi kötü hissediyorsanız size iyi bir şey göndermez ki. Çünkü buna hazır değilsinizdir. Tıpkı şey gibi düşünün. Çok uzun bir yoldan gelmişsiniz. Çok yorgunsunuz. Uyumak istiyorsunuz. Yüzünüz, gözünüz, saçınız, başınız darmadağınık bir şekilde çok özel bir yere davet edildiniz. Gidemezsiniz oraya. Çünkü uykusuzsunuz. İşte makyajınız, saçınız ya da her neyse kıyafetiniz uygun değilse siz orada bulunamazsınız. Neden? Çünkü kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Oraya hazır değilsiniz. Uygun değilsiniz arkadaşlar. Ama biraz uyuduktan, dinlendikten sonra şöyle bir kendinize gelip güzel bakımınızı yapıp gidebilirsiniz böyle bir yere. İşte o zaman uyumlusunuzdur oraya. Bunun gibi bir şey. Şimdi size anlamsız ya da saçma gelse bile, bakın, çok saçma bir yolda olabilir bu. Hiç fark etmez. Kötü hissettiğinizde, fark ettiğiniz anda, dibe vurduğunuzu, artık bittiğinizi, her şeyin bittiğini fark ettiğiniz anda iyi tarafa geçmenin yolunu bulduğunuz zaman, yani bunu başarabildiğiniz zaman, bakın bütün manifest çalışmalarını, bütün çekim yasası çalışmalarını hep iyi hissettiğinizde yapın demelerinin sebebi bu. Siz kendinizi iyi hissettiğiniz zaman evren size bir şey gönderecek ya, isteklerinizi çekeceksiniz ya dostlar. Bu noktada şöyle bir şey düşünün. Mesela siz, evet tamam, ben ne istediğimi netleştirdim, kendimi iyi hissetmenin bir yolunu da buldum. Kötü hissettiğimde hemen onu fark ediyorum, artık hop iyi tarafa geçiyorum, iyi hissetmeye çalışıyorum, en azından bunu yapıyorum. Ama şimdi nasıl olacak? Bak, evren diyor ki sen sadece kendi üzerine düşen görevi yap. Gerisini bize bırak. Yani sen kendini iyi hisset. Sen ne istediğini netleştir. Bak, 2 tane isteği var temelde. Sen ne istediğini netleştir. Sonra kendini iyi hisset. Nasılını bana bırak. Benim işime karışma diyor. Şimdi nasıl olacak, nasıl olacak, nasıl olacak dedikçe biz onun işine karışıyoruz aslında burada. Herkes diyor kendi işini yapsın. Sen kendi işini yap, sen kendini iyi hissetmenin bir yolunu bul. Benim işime karışma, nasılı bende. Ben halledeceğim. Bana bırak, bana güven. Kendini kandırmak gibi geliyor dediğim kısım o. Ya ben kendimi iyi hissediyorum ama hiçbir isteğim olmuyor. Çünkü arka planda endişe çalışıyor. Nasıl olur ki ya? Nasıl olacak? Şimdi ben bunu istiyorum ama bu mümkün değil. Nasıl olacak? Güvenmiyorsun. Güvenip bırakman gerekiyor kendini bir şekilde sisteme. Dediğim gibi nasılı onun işi. Sen onun işine karışmayacaksın artık. Kendi üzerine düşeni yapacaksın yalnızca. Bir şeyi çekmek için yalnızca onu kelimelere dökmeye gerek yok bence. Yani düşüncelerimizi de okuyabiliyor evren. Yani düşüncelerimiz değil, düşüncelerimizin yarattığı o hisleri. Diyorum ya, bakın şimdi sözcükler önemlidir. Evet, onların da bir titreşimi vardır. Evet, ama hiçbir şey söylemeseniz bile olumlu şeyler düşündüğünüzde sizde yarattığı olumlu hissiyat titreşimler şeklinde yayıldığı için illa her şeyi söylemenize, konuşmanıza gerek yok. Siz burada özetle önemli olan şey kendinizi iyi hissetmek için iyi düşünmek ve iyi hissetmek. Gerisini sisteme bırakmak. Yani aslında çok kolay ama bir o kadar da zor bir konudan bahsediyoruz. Anlatması da çok kolay değil. Yaşamak gerekiyor, denemek gerekiyor en azından, ama inanın buna değer ya, denemeye değer diye düşünüyorum. Bakın, çok samimi bir itirafta bulunacağım size. Hayatım boyunca düşünüyorum şöyle, böyle ayaklarımın yerden kesildiği, çok mutlu olduğum,
bir an yok gibi. Belki olmuştur ama şu an ben bunu hatırlayamıyorsam demek ki o çok da büyük bir mutluluk, çok da büyük bir an değilmiş. Küçük kısa anlarmış. Mutlu yani genel olarak mutlu hissetmemişim kendimi. Hep içimde bir huzursuzluk. Ne yaşarsam yaşayayım. Tatminsizlik, huzursuzluk, endişe, kaygı. Diyorum ya zaten buralara gelmenin bedeliydi belki de bu. Yani daha doğrusu hissedemediğim o şeyi aradım hep hayatım boyunca. Ve bu arayış beni hiç olmamam gereken yerlere sürükledi. Olmamam gereken mekanlarda, olmamam gereken insanlarla aslında şimdi bak çelişkinin farkındayım. Burada bir çelişki var. Şöyle bir çelişki. Her şey olması gereken yerde, olması gereken zamanda olur. Evet. Zaten bugünkü noktaya gelmemin sebebi de bunları yaşamam. Hepsine şükürler olsun diyorum. Ancak bakın burada benim anlatmak istediğim başka bir şey var. Şimdi bu kadar huzursuz ve mutsuz hissedince insan o içindeki huzursuzluk boşluğunu dolduracak bir şeyler arar hayatı boyunca. İyi bir işim olursa mutlu olabilirim ben. Yani bu mutluluk ve huzuru nedir? İyi bir işin olması, belki ün, şan, başarı, belki çok sevilmek. Anlatabiliyor muyum? Bakın sizdeki karşılığı tanımı neyse tam olarak eksiklik hissettiğiniz o şeye doğru çekiliyorsunuz ve işte orada insanların sizin hayatınızı nasıl manipüle ettiğini, nasıl orada sizi kullanmaya çalıştıklarını, o boşluğunuzdan nasıl faydalandıklarını hepiniz yaşamışsınızdır, bunu biliyorsunuzdur yani. Şimdi hep böyle olumlu bir şeyin olmasını, ya ben düşünüyorum mesela ben neden bu kadar mutsuz ve huzursuzdum? Çünkü hayatımda olmasını istediğim şeyler olmuyordu. Çünkü hep bir eksiklik vardı hayatımda. Peki ben nasıl mutlu ve huzurlu olabilirdim? Bakın, doğru soruları sorarak çok doğru yerlere ulaşabilirsiniz. Aslında bence hedef doğru sorularda gizli, ulaşılacak hedef diye düşünüyorum. Şimdi benim hayatımda çok güzel bir şey olmalıydı. Ne istediğimi bile bilmiyordum bir döneme kadar ben. Ya ben ne istiyorum bu hayattan? Tam olarak belirlememiştim ne istediğimi. Ha şu an belirledim mi? Hayır. Hala bir boşluğun içinde gibiyim bazen. Düşünüyorum. Ben ne istiyorum? Kim olmak istiyorum? Zaman zaman bocaladığım zamanlar oluyor. O aradaki boşluklarda kendimi bırakıyorum. Bakın strese girmiyorum artık. Rahatlıyorum. Bırakıyorum kendimi. Dinlendiriyorum bir iki gün. Ne düşünüyorum? Ne hissediyorum? Çok günlük, çok sıradan şeyler yapmaya çalışıyorum. Sevdiğim, beni tatmin eden şeyler yapmaya çalışıyorum. Ufak da olsa. Ama hala bir ne istediğimi netleştirememe durumum var. Ve bu hep olacak. Hayatım boyunca olacak. Ben hep hayatımda mutlu ve huzurlu olmak için hep iyi şeylerin olmasını bekledim. Çok yanlış. Çok yanlış bir şeymiş bu. Bunu tam tersine çevirmeyi öğrendiğim gün, bunu anladığım, fark ettiğim gün o dibe vurduğum yerler var ya, hani şu anda mesela senin de hissettiğin, eminim birçok kişi öyle hissettiği için zaten bu videoyu izliyordur. Eğer hissetmiyorsanız da şu anda bu şekilde hissettiğiniz zaman bu videoyu tekrar açın arkadaşlar. Zaten ben bu videoyu bu şekilde hisseden insanlar için çekiyorum. Zaman zaman ben de böyle hissettiğimde açıp seyredeyim diye çekiyorum aslında. Şimdi tam böyle noktalarda oraya düşmemin sebebi zaten istediğim olmuyor mantığıydı. Bir şey istiyorum, olmuyor, dipteyim. Tamam mı? Mutsuz ve huzursuzum. Ben o ruh halinde kaldıkça istediğim zaten olmayacak. Bakın, tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Hadi buyurun şimdi bunu aynen bu metaforla çözmeye çalışalım. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Yani ben mutlu ve huzurlu olmak için istediğim şeylere mi kavuşmalıyım? Yoksa istediğim şeylere kavuşmak için mutlu ve huzurlu mu hissetmeliyim? Bak, olayı tam ters açıdan görmek çok önemli burada. Fark ettim ki hayatım boyunca peşinden koştuğum mutluluk ve huzur kavramının hayatımda iyi şeyler olmasına bağlamamaya başlamak. Yani hayatımda iyi şeyler olmasına bağlamadığım gün çark dönüyor ya orada. Demek ki o zaman bir dakika.
Ben kendimi iyi hissedecek bir şey bulmalıyım ki bir şekilde kendimi iyi hissetmeliyim ki o istediğim şey hayatıma gelsin. Çünkü o istediğim şey ben pozitifken gelecek hayatıma. Ben pozitif değilsem, o istediğim şeyin bana gelmesini bekliyorsam, ben onu bekliyorum, o beni bekliyor. Ben onu bekliyorum, o beni bekliyor. İkimiz de birbirimizi bekliyoruz. İstediğim şey bekliyor ki ben kendimi iyi hissedeyim ya da pozitif bir ruh halinde olayım. Ben de bekliyorum ki o şey bana gelsin ki ben pozitif bir ruh halinde olayım. O beni bekliyor, ben onu bekliyorum. İşte ömür böyle geçiyor. Bu zamana kadar geçen olan şey tam olarak buydu. Aslında özetlediğimi düşünüyorum güzel bir şekilde. Yani bir isteğim var orada. Bekliyorum bana gelsin ki ben mutlu olayım. Eğer o gelmezse bir de böyle şartlanmalarımız var bizim. Eğer o benim olmazsa, o insan benim olmazsa ben mutlu olamam bu dünyada. Ya da o para gelmezse ben hayatta tamam biter benim için hayat ya. Ya da bir davanın uğruna böyle peşinden gidiyorsunuz. Onu kazanamazsam ya bu gerçek bir dava da olabilir ya da inandığınız, güvendiğiniz bir şey de olabilir. Benim dediğim olmazsa, ben haklı çıkmazsam ben ölürüm, biterim ben ya. O da seni bekliyor. Ya şu bir an önce kendini iyi hissetse de ben de ona bir ulaşsam. Nasıl olacak böyle? Ömür boyu o sizi bekleyecek gibi düşünün. O yüzden arkadaşlar olayı tersine çevirmek gerektiğini fark ettim. Çok uzun zaman sonra. Ondan sonra neler oldu? İşte ondan sonra olanları anlatmak için ayrı bir video yapmak lazım. Yani burada hepsini anlatmak mümkün değil. Zaten çok çok büyük olaylarda olmadı ancak bunu çok yeni fark ettiğim için en azından şu anda bunu biliyorum ya artık. Şimdi olayı tersine çevirdim. Beklemiyorum bir şeyin olmasını mutlu hissetmek için. Örnek veriyorum, sıcak bir çikolata içmek beni mutlu ediyorsa sıcak çikolata içiyorum. Onu ertelemeyin dostlar. Bir şey varsa kafanızda sizi mutlu eden ertelemeyin. Bir film izlemek istiyorsam o filmi izliyorum, artık ertelemiyorum. Yani şöyle değil. Mesela diyelim ki çok izlemek istediğim bir film var ve o iyi bir ruh halinde izlemek istiyorum. İstediğimde bir şey var, o olsun da ben bu filmi izleyeceğim. Hayır, ben o filmi izleyeceğim ki o şey olsun. Çünkü kendimi iyi hissetmek için her yol mübah bakın. Her yol mübah kendinizi iyi hissetmek için. Tabii ki size gidin milleti dövün, çalın, çırpın demiyorum yani. Şimdi bunu çarpıtmayın da. Hani demek istediğim kendinizi iyi hissettirecek, insanlara zarar vermeyecek şekilde olumlu, güzel şeyler. Bu bir doğa yürüyüşü olabilir, bir hayvanı sevmek olabilir. Bakın kış ayındayız. Hayvanlar dışarıda aç kaldıklarında üşürler biliyorsunuz ki. Gidip bir yem alıp, işte mama alıp onları beslemek gibi düşünün. Bu yürüyüş esnasında mesela ben öyle yapıyorum. Bir poşet mama alıp böyle yürüye yürüye gördüğüm kedilere falan veriyorum yani. Bunu niye anlatıyorum burada? Bana iyi gelen bir eylem çünkü. Yani size de iyi gelebilir. Temiz havada, açık havada onları beslemek, onlarla etkileşim kurmak. Ne bileyim yani böyle şeyler bana iyi geliyor ve kendimi iyi hissetme konusunda yani farkındalık, bakın her şey farkındalık. Kötü hissederken bir anda kendimi iyi hissedişe nasıl geçebilirim? Nasıl hızlı bir şekilde geçebilirim? Bunu hep deneye şu anda ben de yeni keşfediyorum aslında hayatımda. Yani her şey öyle çok mükemmel, çok güzel benim hayatımda. Bakın ben böyle yaptım, siz de şöyle yapın falan gibi bir şey değil. Bunu ilk video çektiğim günlerden beri aslında anlatmaya çalışıyorum burada. Yani toparlamak gerekirse burada yapılan hata şu. İyi hissetmek için iyi bir şeylerin olmasını beklemek. Yapılması gereken ne? İyi bir şeylerin olması için iyi hissetmeyi öğrenmek. Tekrar edelim. Burada yapılan hata, iyi hissetmek için iyi bir şeylerin olmasını beklemek. Peki yapılması gereken ne? İyi bir şeylerin olması için iyi hissetmeyi öğrenmek. Evet, yani olayı tersine çevirmek dostlar. Bu kadar basit aslında. Hem zor hem basit. Zihninizde bir şey tasarlayabiliyorsanız, bakın daha önceki videomda bunu söylemiştim. Eğer zihninizde bir şey tasarlayabiliyorsanız o şeye ulaşabilme ihtimaliniz çok yüksektir. Ve zihninizde bir şey tasarlarken o şeyin sadece sonucuna odaklanın. Bakın, olmuş hali, son haline odaklanın. Nasılını boş verin. Az önce söyledim. Nasılı evrene bırakın. Siz sonuca odaklanın. Onu tasarlayın. Onu düşünün. Meditasyon videoları yapacağız. Manifest
meditasyon aracılığıyla manifesti nasıl gerçekleştirebiliriz? Bu tür çok video çekeceğiz dostlar. Orada ben size çok detaylı bir şekilde bunu anlatacağım. Ancak dediğim gibi bu konuyla bağlantılı olarak burada nasıl falan az önce de söyledim. Bu nasıl'ı düşünmüyoruz. Sadece sonuca odaklanıyoruz. Ne istediğimize karar veriyoruz. Toparlayalım şöyle bir. Ne istediğimize ilk önce bir karar veriyoruz. Olumsuz ruh halinde olduğumuzu, dibe vurduğumuzu fark ediyoruz. Ve bu farkındalıkla birlikte hemen hızlı bir şekilde karşı tarafa nasıl karşı taraf yani içinde bulunduğunuz halin tam tersi ruh haline nasıl geçeceğiniz konusunda kendinizi eğitiyorsunuz. Bunun bir yolunu mutlaka buluyorsunuz. Herkesin hoşuna giden şey farklıdır. Hızlı bir şekilde hemen o alanı terk edeceksiniz. Orada çok fazla zaman kaybetmeyeceksiniz. Bakın ne kadar kalırsanız sizi içine o kadar çeker. Hayır, zaman kaybetmiyoruz. Hemen oradan çıkıyoruz. Çıkmanın bir yolunu buluyoruz. Kaçıyoruz yani. Tamam mı? Kaçacağız oradan. Olumsuz ruh hallerinin de bize anlatmak istediği şeyler var. Oradaki mesajı almak da önemlidir. Bunu da konuşacağız ayrıyeten. Ama mesajınızı alın. O olumsuz ruh hali size ne anlatmaya çalışıyor? Mesajınızı alın ve kaçın. Orada beklemeyin, durmayın. Çünkü durdukça yataklara düşersiniz. Durdukça hayatla bağlantısını koparırsınız. Hayır, hızlı bir şekilde hemen hiç vakit kaybetmeden hemen iyi hissetme alanına doğru geçeceksiniz, tamam mı? İçsel huzur ve mutluluk eşittir istediğin hayatı yaşamak. Bakın, içsel huzur ve mutluluğu yakalayabilirseniz, bunu yakalayabilirsek, ben kendimi de katıyorum bu işin içine, gerçekten istediğimiz hayatı bize yaşatacak olan bütün fırsatlar önümüze serilecek. Bunun için gerekli olan para, bunun için bize yardımcı olacak insanlar, bunların hepsini evren bizim önümüze getirecek. İçsel huzur ve mutluluk. Bakın, temel bu ya. Bence bir binanın temeli gibi düşünün. En önemli kolonu, tüm temeli, yapı taşı, iskeleti olayın. İçsel huzur ve mutluluğun bir yolunu bulmak. Beklentilerinizin bunu sağlamasını beklemeden, beklentileriniz daha gerçekleşmeden bunu sağlayabilmek. Bütün olay bu. Burada eklemek istediğim bir şey daha var. Hayatınızdaki insanların, sürekli çevrenizde olan insanların, mesela anne, baba, eş, sevgili, çoluk, çocuk, patron, iş arkadaşı, her neyse, bu insanların hep olumsuz ve çekilmez taraflarına odaklanıyorsanız, yani şöyle söyleyeyim, bunların çekilmez olduğunu düşünüyorsanız, gerçekten size çekilmez şekilde davranıyorlarsa, bunlarla yaşamak zorundaysanız ve bunların artık bunlarla yaşanmaz hale geldiğini düşünüyorsanız, size bir kendi yine hayatımda deneyimlediğim bir tavsiyeyi vereceğim. Şimdi burada o kişilerin, dedim ya size, hep olumsuza odaklanıyoruz, olumluya odaklanamıyoruz diye. Şöyle yapacağız. Biz o kişinin bize çekilmez gelen tarafını düşünüp oraya odaklanmak yerine, enerjiyi oraya akıtmak yerine olmasını istediğimiz halini hayal edip ona odaklanmalıyız. Mesela diyelim ki patronunuz size çok kötü davranıyor, aşağılıyor falan, böyle enerjinizi düşürüyor. Siz hep şuradaysanız, ya bu adam ya da bu kadın bana neden böyle davranıyor, beni sürekli aşağılıyor deyip üzülüyorsanız, hemen bakın o alandan çıkıp hop öbür alana geçiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bu insan bana nasıl davransa beni mutlu ederdi. Bunun hayalini kurun. Ya da eşiniz sizi aldatıyor, aşağılıyor, işte değer vermiyor, mutlu etmiyor ya da kendisi de mutsuz bir insansa, oraya odaklanmak yerine, yani onun o olumsuz haline odaklanmak yerine, nasıl bir insan olsaydı sizi mutlu ederdi, onu hayal edin, onu yayın. Onu frekans olarak yayın. Siz o insanın size hayalinizdeki gibi davranmaya başladığını görüp şaşırabilirsiniz. Bunu ben kendi hayatımda deneyimliyorum. Gerçekten şaşırtıcı ya. Yani önceleri çekilmez olduğunu düşündüğüm bir kişinin ve hayatınızdan da çıkaramıyorsunuz. Öyle kolay değil yani. Ben size şimdi aman hayatınızdan çıkarın, o kişilerden uzaklaşın falan diyoruz bazen, ama bazı insanlar var, hayatınızdan çıkaramıyorsunuz. Gerçekten size çekilmez olduğu gibi geliyorlar. Ama böyle durumlarda dostlar, işte sizin o kişiyi o şekilde hayal etmeniz lazım. Yani onun olumsuz ve çekilmez tarafına odaklanmak yerine olmasını istediğiniz şekilde hayal ettiğiniz zaman gerçekten kişinin davranışı değişiyor ya. Yani size karşı davranışı değişiyor ve sizin için artık çekilmez bir insan olmaktan çıkıyor. Şimdi şöyle bir şey de var. İstenmeyeni
büyüttükçe ona güç veriyorsunuz. Yani bir şeyde istenmeyenle savaşmak o istemediğiniz şeyi daha da büyütüyor, onu daha da güçlendiriyor. İtme dediğim olay o yani. Sürekli onu düşünerek, ona yoğunlaşarak, olumsuza yoğunlaşarak o istemediğiniz durumu büyüttükçe büyütüyorsunuz aslında. Yani karşı olduğunuz, size iyi gelmeyen o durumun yerine onun tam karşısındaki zıt kutbundaki duruma odaklanın dostlar. Her durumun bir zıttı vardır. Evrende her şey diyoruz ya, evrende her şey dualitedir, zıttıyla vardır. Sizi rahatsız eden o durum her neyse onun tam tersi olan durumu düşünün ve oraya odaklanın. Bütün enerjinizi oraya harcayın. Ve orada kalın. Yani artık dikkatinizi bu tarafa doğru vermeyin. O olumsuz olan tarafa doğru vermeyin. Tüm enerjiniz artık orada olmalı. Ve dikkatini diğer taraftan uzak tutacaksın. Olumsuz olandan uzak tutacaksın. Yani bunun bir şekilde kendinizi bu konuda eğitmeniz gerekiyor. Yani aslında bütün videonun ana konusu iyi hissetmek ve bunun bir yolunu bulmak. Dipte olduğunuz durumda oradan çıkabilmek, kötü ruh halinin içerisinde tabii ki bakın kötü hissedeceğiz. Böyle hissettiğimiz zamanlar olacak ama orada kalmayacağız uzun süre. Hemen hop çıkacağız. Bunu öğreneceğiz, çıkmayı öğreneceğiz, karşı tarafa odaklanmayı öğreneceğiz. Aklımıza gelen olumsuz düşünceleri hemen hop diye dağıtmasını, onu bir baloncuk gibi düşünüp hani böyle çizgi filmlerde olur ya böyle ampul yanar, baloncuk çıkar böyle. O olumsuz düşünceyi hemen bir iğneyle patlatmayı öğreneceğiz. Onu göndereceğiz. Onun yerine pozitif, olumlu şeylere odaklanacağız. Kendinizi kandırmak gibi gelebilir ama sonuçları mükemmel olur. Burada zaten kendini kandırmak diye bir şey yok. Evren böyle çalışıyorsa biz de onun nasıl çalıştığını bir şekilde öğrenip hayatımıza çekim yasasını çekmekle yükümlüyüz. İyi bir hayat yaşamak istiyorsak elbette ki bazı insan da orada kalmak ister, oradan beslenir. Konfor alanı olmuştur artık orası. Onlara bir şey diyemem ama siz diyorsanız ki ben oradan çıkmak istiyorum, orada durmak istemiyorum, artık zıplamak istiyorum, sıçramak istiyorum diyorsanız işte bu anlattıklarımla aslında işe başlayabilirsiniz dostlar. Yani burada ana amaç kendini iyi hissetmek. Aslında tüm video 2 kelimeye sığıyor. 2 kelime tek cümle. Kendini iyi hissetmek. 3 kelime mi oldu? Evet. Önemli değil. Sayılara takılmıyoruz. Kendini iyi hisset. Feel good. Bunun bir yolunu bul. Mutlaka bunun bir yolunu bul. Ve hayatındaki muhteşem değişimleri izle. Çekim süreci eşittir ne istediğine karar vermek artı ona odaklanmak çarpı iyi hissetmek. İşte formül bu. Yani bu kadar matematiksel olarak da anlatmış olduk. Bir formüle etmiş olduk olayı. Ne istediğine odaklan. Ne istediğine karar ver. Ona odaklan. İyi hisset. Hepinize şahane günler diliyorum. Umarım ki video faydalı olmuştur sizler için. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz hala abone olmayı ve videoların altına yorum yapmayı unutmayın dostlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Ben de çok keyif aldım bu sohbetten. Bakın kendimi iyi hissetmenin benim için başka bir yolu da video çekmek. Depresif ya da böyle olumsuz ruh hallerinde olduğum zaman hemen kameranın karşısına geçmek istiyorum. Bana da bu iyi geliyor. Biraz da bu yüzden çekiyorum bu videoları aslında. Ne dedik? İyi hissetmenin bir yolunu mutlaka bulmak zorundayız. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.